Herkese merhaba. İrtihaplı bağırsak sendromu nedir? İrtihaplı bağırsak sendromu toplumumuzda ve tüm dünyadaki kişilerde, toplumlarda sık gözüken bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Karın ağrısı ve karın ağrısı defekasyonla, dışkılamayla ilişkili bir karın ağrısı şikayeti var ise bu kişilere irtihaplı bağırsak sendromu tanısı koyabiliriz. İrtihaplı bağırsak sendrom tanısını koyduktan sonra tedavisi aslında oldukça kompleks. Çünkü irtihaplı bağırsak sendromunun multifaktöriyel çok fazla sebebi var. Tek bir sebep nedeniyle irtihaplı bağırsak sendromu gelişmiyor. Bu sebepler içerisinde yine en güncel, en popüler olanlardan size kısaca bahsetmek istiyorum. İrtihaplı bağırsak sendromunda beyin bağırsak aksında bir bozukluk meydana geliyor. Bu ne demek? Bizim beynimizle sindirim sistemimizdeki organların hepsi birlikte çok ciddi bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bağırsağımızdaki, sindirim sistemimizdeki olan her şey bizim beynimize iletiliyor. Beynimizdeki olan her şey de bizim sindirim sistemimize iletiyor ve ikisindeki değişiklikler de birbirini etkileyebiliyor. Çok kabaca böyle. Ama işin birazcık daha detayına girdiğimiz zaman birazcık sindirim sisteminin nasıl dediğinden size bahsetmek isterim. Sindirim sistemi şöyle çalışıyor kabaca. Biz gıdaları gördüğümüz andan itibaren bizim sindirim sistemindeki organlarımız çalışmaya başlıyor. Gördük, yemek yemeye karar vereceğimizi düşündüğümüz andan itibaren bu gıdayı görsel olarak algılayıp bazı enzimleri biz üretmeye başlıyoruz. Gıdaları ilk aldığımız zaman istemli olarak yaptığımız kısmı gıdayı seçmek, çiğnemek ve yutma işlemi. Bu kısım istemli olarak yapılıyor. Ancak yuttuktan sonra, gıdalar yemek borusuna geçtikten sonra sindirim sistemindeki her şey tamamen otomatik bir sistem tarafından yürütülüyor. Sistem nasıl çalışıyor? Çok bilimsel detayına girmeden kabaca şöyle anlatayım. Gıdaları yemek borusuna geçtikten sonra yemek borusundaki hücreler bu gıdaların içeriğini algılıyor, kıvamını algılıyor, su, katı ayrımını kabaca yapıyor. Ve yemek borusunda belli ritmik kasılmalarla, düzenli kasılmalarla bu gıdaları yemek borusunda midenin birleştiği bölge alt kısma doğru yaklaşık 4 saniyelik bir süre içerisinde, 4-5 saniyelik süre içerisinde ileri doğru ilerletiyor. Yemek borusunda midenin birleştiği bölgeye gıdalar geldiği zaman yine bu bölgedeki çeşitli reseptörler tarafından algılanıyor. Yemek borusunda midenin birleştiği bölgeyi gevşemesi için bazı uyarılar gönderiliyor. Bu bölge gevşiyor ve yemek borusunun alt kısmına gelmiş olan gıdaların mideye düşmesi için yemek borusunun alt kısmında daha kuvvetli bir kasılma meydana geliyor.